Merhaba, beyin ve sinir cerrahisinden ben Doktor Özgür Akşan. Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir beyin cerrahisi konusuyla karşınızdayım. Bugün sizlere özellikle yaşlı bireyler arasında sıkça rastlanan fakat genellikle yanlış anlaşılan bir konu olan normal basınçlı hidrosefaliden bahsedeceğim. Bu konu birçok kişi için karmaşık ve anlaşılması zor olabilir. Ancak umarım bu video sizlere yardımcı olacaktır. Normal basınçlı hidrosefali nedir? Normal basınçlı hidrosefali genellikle yaşlı bireylerde görülen ancak her yaş grubunu etkileyebilecek bir beyin rahatsızlığıdır. Bu durum beyinde serebrospinal sıvı olarak adlandırılan beyin ve omurilik sıvısının anormal bir şekilde birikmesiyle ortaya çıkar. Fakat bu sıvı birikimi standart hidrosefalinin aksine beyinde yüksek basınca yol açmaz. Bu yüzden normal basınçlı hidrosefali olarak adlandırılır. Normal basınçlı hidrosefalinin 3 semptomu vardır. Yani 3 belirtisi vardır. Birincisi yürüme bozukluğu, ikincisi hafıza kaybı, üçüncüsü maalesef idrar kaçırmadır. Ancak bu belirtiler sıklıkla Alzheimer ve Parkinson hastalığı ile karıştırılabilir. Bu durumun anlaşılması ve teşhis edilmesi MR ve lomber ponksiyon gibi ileri tanı yöntemleri gerektirir. Ancak bu testlerin yapılabilmesi için öncelikle doğru bir klinik değerlendirme şarttır. Bu karmaşık ve yanlış anlaşılmaya açık hastalık erken ve doğru teşhis ile birlikte etkili bir şekilde yönetilebilir. Peki teşhis süreci ve testler nedir? Şimdi biraz bu tanı sürecini detaylandıralım. Normal basınçlı hidrosefalinin teşhis süreci oldukça kritiktir. Çünkü belirtileri sıklıkla diğer nörolojik hastalıklarla karıştırılabilir. Genellikle ilk adım hastanın detaylı bir tıbbi öyküsünü almak ve fiziksel bir muayene yapmaktır. Ancak kesin bir teşhis koymak için daha spesifik testler gereklidir. En yaygın kullanılan yöntemlerden birisi MR yani manyetik rezonans görüntülemedir. Manyetik rezonans görüntüleme beyindeki sıvı birikimini detaylı bir şekilde gösterir ve doktorlara normal basınçlı hidrosefalinin varlığını doğrulama fırsatı sunar. Bir diğer test ise, bu da çok önemlidir, halk arasında ve bizler LP olarak söyleriz. Yani lomber ponksiyondur. Omurilik sıvısının belden alınması işlemi. Lomber ponksiyon, omurilik sıvısının belden alınması işlemidir. Lomber ponksiyonda omurilik sıvısının basıncı ölçülür ve sıvı laboratuvara gönderilir, analiz olarak baktırılır. Lomber ponksiyon özellikle diğer testlerin sonuçları belirsiz olduğunda kritik öneme sahiptir. Son olarak bu testlerin sonuçları bir nöroloji ya da bir beyin cerrahisi yani nöroşirurji uzmanı tarafından değerlendirilir. Uzman elde edilen verileri analiz ederek en uygun tedavi planını oluşturur. Teşhis süreci hastanın yaşam kalitesini arttırmak için atılan ilk ve en önemli adımdır. Peki tedavi yöntemleri nedir? Normal basınçlı hidrosefalinin en yaygın ve etkili tedavi yöntemi şant ameliyatıdır. Bu cerrahi işlemde beyinde birikmiş olan fazla beyin ve omurilik sıvısını almak için bir tüp yani şant yerleştirilir. Bu şant genellikle beyinden karın boşluğuna kadar uzanır. Ameliyat sonrası birçok hasta belirtilerinde önemli bir iyileşme yaşar. Ancak şant ameliyatı her hastada aynı etkiyi göstermez ve riskleri vardır. Enfeksiyon, kanama, şantın tıkanması gibi komplikasyonlar olabilir. Bu yüzden ameliyat öncesi ve sonrası dikkatli bir medikal takip gereklidir. Alternatif tedavi yöntemleri de mevcuttur. Ancak bunlar genellikle şant ameliyatı kadar etkili değildir. İlaç tedavileri, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri hafif semptomları olan hastalar için faydalı olabilir. Ancak bu seçeneklerin etkinliği ve uygunluğu konusunda bir beyin cerrahisi veya nöroloji uzmanı görüşü almak esastır. Bizi izlemeye devam edin. beyinvesinir.com. Sağlıklı bir geleceğe.